Dünyanın en sıra dışı ülkelerinden birisi olan Moğolistan, Asya'nın doğusunda, Çin ve Rusya'ya komşu oldukça izole bir ülkedir. Haritaya detaysız bakanlar, Moğolistan'ın Kazakistan'la komşu olduğunu düşünebilir. Ama Çin'in ilginç sınırları sebebiyle aslında Kazakistan'la sınır paylaşmazlar. Yine de ülkenin en batısı, Kazakistan'ın doğu ucuna yalnızca 37 kilometre uzaklıktadır. 1.564.000 kilometrekarelik yüz ölçümüyle dünyanın en büyük 19. ülkesi olsalar da Moğolistan'da yalnızca 3.2 milyon insan yaşıyor. Bu nedenle dünyanın en büyük ve en seyrek nüfuslu ülkesidir. Ayrıca Kazakistan'dan sonra denize sınırı olmayan en büyük ikinci ülkedir. Ülkenin büyüklüğünü Avrupa ile kıyaslamam gerekirse İngiltere'nin başkenti Londra'dan Kiev'e kadar uzanıyor ve 17 Avrupa ülkesini sınırları içerisine alabiliyor. Ülkemizle karşılaştırdığımda ise Arnavutluk sınırlarından başlayarak neredeyse Bakü'ye kadar uzanıyor. Fakat nüfuslarını kıyasladığımda kendisinden neredeyse 20 kat daha küçük olan Sırbistan gibi ülkelerle benzer nüfusa sahiptir. Haliyle bu denli büyük bir ülkede neden bu kadar az nüfus var insan merak ediyor. Fakat bu başka bir videonun konusu. Eğer 1200 beğeni gelirse o videoyu da çekeceğim. Günümüzde Moğolistan iki büyük güç arasında savaş ya da çatışmayı engelleyen bir tampon devlet görevi görmektedir. Nüfusu az, askeri gücü sınırlıdır ve tarafsız bir politikaya sahiptir. Ancak bahsettiğim her iki ülkenin de geçmişte Moğolistan'a saldırdığını unutmamak gerekir. Hatta 19. yüzyılın başlarında Moğolistan bir süreliğine Çin'in egemenliği altına girmişti. Ancak tarihsel bir dönemeçte Çin buradan geri çekilme kararı aldı. Bu, dışarıdan bakıldığında beklenmedik bir hareket olarak kabul edilebilir. Ancak tarihsel açıdan Çin için en doğru kararlardan biriydi. Elimden geldiğince size Çin'in Moğolistan'ı kaybetmesinin neden onlar için harika bir anlaşma olduğunu anlatmaya çalışacağım. Bunu anlamak için Çin'in Moğolistan'ı nasıl aldığını ve nasıl kaybettiğini anlatmam gerekiyor. Tarih boyunca birçok etnik grup Moğolistan'ı işgal etti. Bu grupların çoğu zaman zaman birleşmeler gerçekleştiren göçebelerdi. Yani Moğolların tarihinde birçok küçük klanın yüzyıllar boyunca savaşlar yürüttüğünü ifade edebilirim. Cengiz Han 1206 yılında Moğol İmparatorluğunu kurduğunda bahsettiğim tüm bu klanları birleştirdi. Moğol İmparatorluğu'nun toprakları batıda günümüz Polonya'sından, doğuda Kore Yarımadası'na, kuzeyde Sibirya'dan, güneyde Arap Yarımadası'na ve Vietnam'a kadar uzanıyor ve yaklaşık 33 milyon kilometre kareyi kapsıyordu. Rusya, günümüzde yaklaşık 17 milyon kilometre kare yüzölçümüne sahipken, Sovyetler Birliği ise 22 milyon 400 bin kilometre yüzölçümüne sahipti. Dolayısıyla Moğol İmparatorluğu açık ara dünyanın görmüş olduğu en büyük sınırlara sahip olan devletti. Cengiz Han'ın döneminde Çin hanedanı ile ilk kez toprak sorunları başladı. Moğol güçleri ilk kez 1211'de Çin'i istila etti. Daha doğrusu Jin İmparatorluğunu. Bu imparatorluk zayıftı çünkü kuzeydeki Jin ile güneydeki Sung İmparatorluğu arasında bölünmüştü. Moğollar her türlü kuşatma ve savaş tekniğiyle geniş çaplı istilalar gerçekleştirdi. Cengiz Han'ın ölümünden sonra 1227'de Moğolistan İmparatorluğu 4 parçaya ayrıldı. Moğollar ile Çin'in kuzey bölgesi ve Sung İmparatorluğu'nun güneyi arasında bir barış döneminden sonra yeni bir istila başlattı ve bu seferlerin başında Cengiz Han'ın torunu Kubilay Han vardı. Moğol kuvvetleri Sunga ve Şaynayang şehirlerini yıllarca kuşattılar. Hatta sonuncu Song İmparatoru bir çocuktu ve annesi ve devletin ileri gelenleriyle birlikte Moğol kuvvetlerinden kaçtı. Bu istilalardan sonra genç imparatorun ölümüyle Sung İmparatorluğu sona erdi ve Çin'in tamamen Moğol yöneticileri tarafından ele geçirilmesiyle Kubilay Han, Yuan Hanedanı'nın ilk imparatoru oldu ve bu hanedanlık 1368'e kadar sürdü. Bu dönemde Moğol İmparatorluğu şimdiye kadar görülen en büyük imparatorluk haline geldi. Onun hükümetinde Çin ve Moğolistan'ın ilk kez Yuan Hanedanı altında birleştiğini söyleyebilirim. Bu hanedanlıktan sonra Moğol yönetimine karşı başarılı bir isyan başladı ve böylece Ming Hanedanı kuruldu. Daha sonra Çin Hanedanı geldi ve 1636'da İç Moğolistan'ı ele geçirdi. Çok sürmeden modern Moğolistan olarak bilinen Dış Moğolistan'ı da ele geçirdiler. Dış Moğolistan yani günümüz Moğolistan'ı Çin Hanedanı tarafından ilhak edildi ve sonraki yıllarda Moğolistan Çin Hanedanı tarafından yönetildi. Ancak Moğolistan, Bong Kağan'ın liderliğinde bağımsızlığını ilan etti. Bu, o dönemde Çin için büyük bir finansal soruna neden oldu. Moğolistan'ı kaybetmek, aynı zamanda kömür üretiminin bir kısmını da kaybetmek anlamına geliyordu. Gerçekten de Çin, o dönemlerde ciddi finansal sorunlar yaşıyordu. Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla durum daha da kötüleşti.
Çin, toprakları üzerinde büyük bir etkiye sahip olması için Japonya ile bir anlaşma imzalamak zorunda kaldı. Aynı zamanda demir madenlerini de Japonlara devretti. Tüm bu nedenlerden dolayı Çin yüzyılın başlarında mali olarak iflasın eşiğindeydi ve bu çukurdan çıkmak için paraya ihtiyaç duydukları bu dönemde Moğolistan'ı istila etme kararı aldılar. Başlangıçta bir grup Çinli ülkeyi istila ederken diğer büyük askeri birlik ülkenin geri kalanını istila etti. Kısa bir süre sonra Deli Baron olarak bilinen ve komünistler ile Yahudilerle savaşan Sternberg, Moğolistan'ı kuzeyden istila etti ve Çin birliklerini bölgeden attı. Ardından Çinliler Rus Bolşeviklerle birlikte bu baronun askerlerini sürdüler ve Moğolistan'ı yeniden ele geçirdiler. Bu yoğun dönemde Moğolistan Halk Cumhuriyeti kuruldu ancak yine de Çin'in egemenliği altında kalmaya devam etti. Moğolistan bağımsızlığını bir referandum sonrasında kazandı ve bence bu Çin'in alabileceği en doğru kararlardan bir tanesiydi. Neden mi? Moğolistan o yüzyılda birçok askeri gücün kendi çıkarlarına sahip olduğu bir ara bölgeydi. Güneyde Çin Cumhuriyeti vardı ancak Japonlar da Moğolistan'ı Çinlilerle birlikte istila etti. Rusların da bölgede planladığı bazı girişimler vardı. İflasın eşiğine gelmiş Çin tüm bu çıkarcı hareketlerle başa çıkamazdı. Kaldı ki Moğolistan'da Çinlilere karşı savaşan gruplar da vardı. O dönem Moğolistan büyük bir kargaşanın ortasındaydı. Eğer Çin çok geniş fakat az nüfuslu olan Moğolistan'ın kontrolünü sürdürseydi bu bir iç savaşa veya belki daha kötü bir duruma yol açabilirdi. Dahası daha önce Çin, Rusya ve Moğolistan arasında Moğolistan'ın özelliğini ve Rusya'nın bu ülkeyi koruma sorumluluğunu doğrayan bir anlaşma imzalamıştı. Ancak Rus İç Savaşı nedeniyle Moğolistan göz ardı edilmek zorunda kaldı. Bu anlaşma ile monarşist Rusların Moğolistan gibi bir tampon bölgenin Çinlilerin eline geçmesini istemediği açıktı. Bu yüzden iki Asya devi arasında bir savaşın patlak vermesi muhtemeldi. Ancak Çin'in 1946'da Moğolistan'dan çekilmesiyle iki büyük Asya gücü arasında yeni bir tampon bölge oluştu. Coğrafi olarak Moğolistan'ın bağımsız olması hem Rusya hem de Çin için oldukça mantıklı. Rusya'nın az nüfuslu ve en izole bölgesi doğuda, Kuzey Kore, Çin ve Moğolistan sınırlarında yer alırken Çin'in az nüfuslu bölgeleri Moğolistan'a oldukça yakındır. Bu durum gerçekten de Moğolistan'ın tampon bir bölge olduğunu bize ispatlıyor. Ayrıca eğer Moğolistan bugün Çin'in bir parçası olsaydı Çin ve Rusya arasında yeni ve devasa bir sınır oluşacaktı. Ancak Moğolistan'ın varlığıyla arada coğrafi bir engel bulunmaktadır. Bu da Çin için en iyisidir. Çin bu sınır hattının tampon görevi gördüğünü bildiğinden daha çok Tayvan Boğazı, Güney Çin Denizi gibi bölgelere odaklanmıştır. Ayrıca şu anda Rusya'nın gözleri tamamen Ukrayna bölgesine çevrilmiş durumda. Moğolistan'ın bağımsız ve az nüfuslu olması aslında bu iki mega devleti de başka şeyler yapmaya itiyor. Ancak bu tampon bölge olmasaydı eminim ki durum çok daha farklı olurdu. Bu nedenle şu anda Moğolistan iki ülke arasında olabilecek en iyi şeydir. Fakat bunun dünyaya yansıması ne kadar iyi orası elbette tartışılır. Bu konu hakkındaki fikirlerinizi merak ediyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda muhakkak belirtin. Moğolistan gerçekten sıra dışı bir ülke ve burada yolculuğumuz devam edecek. Moğolistan nüfusuyla alakalı video görmek isterseniz içeriği beğenmeyi ve 100.000 abone yolunda bana destek olmayı unutmayın. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.